Merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Pratik lahana sarması tarifi ile geldim. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Orta boy yıkanmış lahanam var. Kök kısmını derin bir şekilde keserek çıkartıyorum. Evet, lahanam hazır. Kaynayan sıcak suya bir paket kabartma tozu ekleyelim. Lahananın alt kısmındaki yaprakları dikkatli bir şekilde ayırarak suyun içine alalım ve yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Kabartma tozu lahananın hızlı bir şekilde haşlanmasına yardımcı oluyor. Mutlaka deneyin. Evet, alt yaprakları haşlandı. Sudan süzerek alıyorum. Ve kalan lahanamı bütün bir halde tencereye alarak haşlamaya bırakıyorum. Evet, kolaylıkla yaprakları kenarından çıkartarak alalım. İç harcımız için geniş bir tencereye bolca zeytinyağı alalım. Üzerine 3 adet büyük adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra alalım ve kavurmaya bırakalım. Kavrulan soğanların üzerine 2,5 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim. Pirinçler topak olunca üzerine 1 su bardağı soğuk su ekleyelim. Hızlı bir şekilde karıştırarak altını ve kapağını kapatarak demlenmeye bırakalım. 1 demet maydanoz, 1 demet taze nane ve istenilen baharatları ekledikten sonra karıştıralım. Ben baharat olarak karabiber, kırmızı pul biber ve kuru nane kullandım. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Lahana yapraklarının kök kısmını keserek ikiye ayıralım. Düz bir zemine yaprakları serelim. Üzerine iç harcımızı pay edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, rulo şeklinde fazla sıktırmadan yapraklarımızı saralım. Aynı yöntemle tüm yapraklarımız bitene kadar sarma işlemine devam edelim. Sardığımız ruloları gül böreği şeklinde şekil vererek hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi saatlerce dolma sarmaya uğraşmayın. Bu şekilde hem pratik hem de lezzetli oluyor. Et masalarına börek gibi ikram da edebilirsiniz. Hem görsel hem de lezzet olarak gerçekten mükemmel. Pirenin alt kısmına kalan yapraklarımı alıyorum. Üzerine de hazırladığım lahana sarmalarını diziyorum.
1 tatlı kaşığı tuz, tencerenin yarısından az olacak şekilde üzerine soğuk su gezdirelim. Kapağını kapatarak pişirmeyi bırakalım. Evet, suyu biten sarmanın üzerine tartılı yağ yaktım. Üzerine bolca gezdiriyorum. Daha sonra kapağını kapatarak 2-3 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Evet, lahana sarmam hazır. Yemeğe ve ikrama hazırlayabiliriz artık. Servis tabağına alıyorum. İsterseniz sade, isterseniz yoğurt sarımsakla da ikram edebilirsiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Kalan yaprakları da aynı şekilde hazırladım ve gül böreği gibi büyük olacak şekilde hazırlıyorum. Tencerenin alt kısmına bolca zeytinyağı gezdirelim. Üzerine 1,5 adet kuru soğanım var. Piyazlık olacak şekilde ince ince doğruyorum. Lahana sarmamı dikkatli bir şekilde tencereye alarak yerleştiriyorum. 1 tatlı kaşığı tuz serpelim. Tencerenin yarısından az olacak şekilde soğuk su gezdirelim. Kapağını kapatarak ocağın üzerine alalım. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte suyu bitene kadar pişirelim. Evet, kontrol edelim. Suyu bitince küçük bir tavada tartılı zeytinyağı yakalım ve üzerine bolca gezdirelim. Tartı yoksa tereyağı da yakabilirsiniz. Veya sadece zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. 2-3 dakika daha pişirmeyi bırakıyorum. Evet, lahana böreğim artık hazır. Servis tabağına ters çeviriyorum. Dilimleyerek yemeğe ve ikrama hazırlayabilirsiniz artık. Bol malzemeli, gerçekten çok lezzetli bir sarma oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.